Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir içerik videosu hazırladım. Bugünkü konumuz dövmeciliğe yeni başlayanlara daha çok ilgilenecek ya da bu mesleği merak edenler için. Dövmeci olmak için hangi ekipmanlara ihtiyaç duyarız? Bunları size tek tek kalem kalem hepsini anlatacağım ve bu malzemelere nereden ulaşabilirsiniz? Bunların hepsini size söyleyeceğim. Ama tabii ki videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Her zaman bu tarz yeni videolar olacak. Eğitim videolarına devam edeceğiz. Ve bu arada arkadaşlar Kick'te yayın yapmaya başladım. Her akşam Kick'te olacağım. Hemen Kick adresimi de şu tarafa bırakıyorum. YouTube ismimle aynı, Engin Karahasan. Orada dövmecilik hakkında çok güzel sohbetler etmeye başladı ve orada Procreate, tablet gibi cihazları kullanıp tasarım nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor ya da dövmeci olmak için neler yapmamız gerekiyor. Bunlar hakkında çok güzel konuşmalar, sohbetler yapmayı planlıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman konumuza geri dönelim. Videomuz başlasın. Şimdi her iki elimde de farklı dövme makineleri var. Her iki dövme makinesinde özellikle ayrı. Sağ elimdeki kablolu dövme makinesi, çubuk iğne kullanıyoruz bu makinede. Sol elimdeki de kablosuz dövme makinesi, kartuş iğne kullanıyoruz. Her iki dövme makinesi kullanırken ayrı ayrı ekipmanlara ihtiyacımız var. Bu ekipmanlar olmadan dövme işlemi yapamıyoruz. Ama her ikisinde de ihtiyacımız olan tüm ekipmanı ben size anlatacağım. Bunları temin ettiğiniz sürece bu makinelerle dövme yapmanız mümkün. O zaman ilk başta kablosuz dövme makinesiyle başlayalım. Daha sonra da kablolu dövme makinesinde hangi ekipmana ihtiyacımız var? Bunları size tek tek göstereyim. Kablosuz dövme makinesi kullanırken ihtiyacımız olan malzemeler şunlar arkadaşlar. Öncelikle bir tane dövme makinesi, bir adet boya, modelimize göre değişiklik gösterebilir ve bu boya işlemek için kullanabileceğimiz bir iğne. Bu da aynı şekilde yapacağımız modele göre değişik gösterir bu iğnenin numarası, modeli. Bu 3 ana malzeme olduğunda dövme işlemi yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar bize yeterli mi? Değil. Çünkü bunların yanında ayrıca yardımcı malzemelerimiz var. Sarf malzeme diyoruz bunlara. Aynı şekilde hijyen malzemeleri de diyoruz. Bu ekipmanın hepsi olduktan sonra profesyonel şekilde bir dövme işlemi yapabilirsiniz. O zaman isterseniz bir de size sarf malzemeleri göstereyim. Daha sonra bütün ekipmanları nasıl kullanıyoruz bunları hep beraber göreceğiz. O zaman sarf malzemelere geçelim. Bu arada kablolu ve kablosuz dövme makinesi kullanırken ihtiyaç duyduğumuz sarf malzemeler aslında aynı arkadaşlar. Yardımcı malzemeler, aynı ekipmana ihtiyaç duyarız. İlk etapta size sarf malzemelerde transfer ekipmanını göstermek istiyorum. Beğendiğimiz dövme modelin çıktısını alabilmemiz için, yani modeli vücuda aktarabilmemiz için bir transfer kağıdına ihtiyaç duyarız. Bir el çizimi transfer kağıdınız sizin işinizi görecektir. Ama aynı şekilde bir transfer makinesi de alabilirsiniz. Eğer dövmeciliğe yeni başlıyorsanız transfer makinesi almayın arkadaşlar. El çizimiyle kendinizi daha hızlı şekilde geliştirirsiniz. İkincisi bir transfer sıvısı. Bu da bu kremi sürerek modeli vücuda aktarmanıza olanak sağlar. Üçüncüsü de eğer vücutta yapacağımız bölge kırığı ise ya da tüylü ise o bölgeyi temizlememiz gerekiyor. Kırıklardan arındırmamız gerekiyor. Bir tıraş bıçağıyla o bölgeyi temizlememiz gerekecektir. Dördüncü ise yapacağımız bölgeyi dezenfekte etmemiz lazım. Yani bölgeyi temizlememiz gerekiyor. Alkol ile o bölgeyi temizleyebilirsiniz veya minimum 80 derece olan kolonya ile o bölgeyi temizleyebilirsiniz. Şuna da dikkat edin. Tıraş yaparken o bölgeyi tahrik etmemeniz lazım ki dövme işlemi yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, az önce modelimizi yapıştırdık. Transferimiz işlemi bitti. Artık yavaş yavaş modelimizi işlemek için setup'ımızı hazırlamamız lazım. Yani setup şu aslında çalışma alanımız arkadaşlar. Nerede çalışacaksınız o bölgeyi kendiniz için düzenlemeniz gerekiyor. Kimisi için bu masa da setup olabilir. Kimisi için herhangi bir sehpa da setup olabilir. Ya da ayaklı bir eteceğiniz de olabilir. Bizdekiler genelde ayaklı eteceğer olarak geçiyor. Bunun için öncelikle eldivenlerimizi taktık. Daha sonra çalışma alanımıza bir setup ölçüsü koyuyoruz. Eğer setup ölçünüz yoksa kağıt havlu da olabilir. Onu da serebilirsiniz. Ve malzememizi setup'ımızın üstüne yerleştirmeye başlayacağız. 1. Dövme makinemiz. Hangi dövme makinesini kullanacaksınız? 2. Kullanacağınız dövme boyası. 3. Dövme iğnesi. Yani kartuş iğnemiz. Bunlar zaten bizim ana malzemelerimizdi. Şimdi yardımcı malzemelerimize geçelim. Spatula. İkincisi vazelin. Spatula ile zaten vazelini almak için kullanacaksınız arkadaşlar. Çok fazla spatulanın bir faydası yok. Spatula dediğimiz aslında doktorlar arasında, tıbbi malzemeler arasında dil altı taktısı olarak da geçer. O şekilde de araştırabilirsiniz bu malzemeyi. İkincisi vazelin dedik. Üçüncüsü de pota. Dövme boyasını koyduğumuz minik potalar. Bu potalar boy ayrı ayrı. Small, medium, large. Eğer dövme işine yeni başlayacaksınız, small sizin işinizi görecektir. Ama özellikle bence altı düz olan, yani potanın altı düz olan ayaklı potaları tercih edin. Çünkü masamıza koyduğumuz vazelinle potalarımızı sabitleyebilirsiniz ve rahat şekilde işlem yapmanızı olanak sağlar. Tabii ki bunların sıralaması yok. İstediğiniz sırayla setup'ınızı hazırlayabilirsiniz. Ben şu anda aklıma geldikçe söylüyorum hızlı şekilde. Bir diğer malzememiz ise streç filmi arkadaşlar. Streç filmi de eğer müşterimizin koluna dövme yapacaksak ve kol sehpanız varsa kol sehpanızı sarmak için kullanabilirsiniz. Ya da dövme makinenizi sarıp
muhafaza edebilirsiniz. Tabi bunların hepsini eldivenle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle buna dikkat edin. Yani streç film aslında çok fazla yerde kullanabiliyorsunuz. Diğer malzememiz ise içme suyu. Buna dikkat edin. Şebeke suyu kullanmayın. Bir pet bardakla bir içme suyunu setup'ına da yerleştirin. Bu suyu da iğnemizin ucundaki mürekkebi temizlemek için. Dövme sırasında ara verdiğiniz, mola verdiğiniz mürekkebiniz kurumasın iğne ucunda. O sırada suya bandırıp iğneyi temizleyip o şekilde kenara koyup ara verebilirsiniz. Bu şekilde de mürekkebiniz kurumamış olur iğne ucunda ve rahat şekilde dövmeye devam edebilirsiniz daha sonradan. En önemli şeyi unuttum. Dövme boyası temizleme sıvısı arkadaşlar. Yani vücudu temizlemek için. Dövme işlemi yaparken vücuttaki artık boyu temizlemek için bir sıvı var. Genelde izlediğiniz videolarda görmüşsünüzdür. İnsana böyle fıs fısla sıkarlar falan. Yani %70'i içme suyu aslında, %30'u %20'si de dövme temizleme sıvısıdır. Bu da dövme malzemesi satan yerlerde satılır arkadaşlar. Bunu da almanız lazım. Veya dövme temizleme köpüğü. Her ikisini de kullanabilirsiniz. En önemli sarf malzememiz arkadaşlar tabii ki kağıt havlu. Bu biliyorsunuz ki dövmeci için mükemmel, müşteri için zımpara yerine geçen bir malzeme. Tabii ki kağıt havluyu da arkadaşlar böyle kuru kuru kuramanızı çok tavsiye etmem. Yani bir yaprak alın ve hafif bunu nemlendirin sık elinizle. Bu şekilde kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Ayrıca dövmeciler eşliğinde üretilen özel kağıt havlular da var. Daha pamuksu. Çok daha işinizi kolaylaştırır ve müşterinin de canını yakmamış olursunuz. Ve son olarak da arkadaşlar grip bandı. Grip bandı da tuttuğumuz yer griptir. Yani gripimiz budur. Burayı sarmak için kullandığımız grip bandı. Elimizi daha kolay şekilde muhafaza ederiz. Rahat şekilde işlem yapmamıza olanak sağlar. Grip bandı da almanızı tavsiye ederim. Hem de makineniz kirlenmemiş olur. Direkt metalle temas edip vücuda değmemiş olursunuz ki biliyorsunuz ki en kolay mikropları metaller taşır. O yüzden devamlı dövme makinesini işlem öncesi ve işlem sonrası muhakkak alkol ile temizleyin. Etrafındaki boya artıklarını falan silin. Hijyeninize önem verin. Yoksa birçok hastalığa sebep olabilirsiniz. Kimsenin başına gelmesini istemem. Burada saydığım ekipmanlar arkadaşlar hepsi kablosuz dövme makinesinde kullandığımız sarf malzemeler. Şimdi kablolu dövme makinesi kullanırken nereye ihtiyaç duyuyoruz? Bunu da size göstereceğim. Ama şunun da altını çizmek isterim. Az önce söylediklerim kartuş iğne kullanımında gerekli malzemelerdi. Şu anda kullandığımız iğne türü de çubuk iğne. Yani çubuk iğne kablolu makine kullanırken hangi ekipmana ihtiyaç duyarız? Bunu da size şimdi göstereceğim. Özellikle bir adet makinemiz olması lazım tabii ki. Sonra bir grip, yani makine tutmamızı olanak sağlayarak tutacak grip deniyor buna. Bir tane alyan, bununla iğne ayarımını da yapacağız. Bir adet boya, bir iğne, modelimize uygun kullanacağımız iğne türü ve iğnenin yanında da bir de iğne ucumuz var burada. Az önce kablosuz makine ekipmanı tanırken kartuş iğneyi size göstermiştim. Orada direkt tak çalıştırıyorduk. Burada ama makinemize hem iğne hem de iğne ucu takmamız gerekiyor ki dövme yapmaya hazır olsun. Ama bitti mi? Bitmedi. Makinemize iğne takabilmemiz için de ufak bir malzemeye daha ihtiyacımız var. Hemen şurada size göstereyim. Şurada. İğne barı deniyor buna arkadaşlar. İğneyi bu rastgele sabitleyip makinemize takmaya olanak sağlıyor. Zaten birazdan makineye kurulumu size göstereceğim. Ve makinemize elektrik verebilmemiz için yani bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Hemen şunu da buraya koydum. Zaten üstündeki şeylerin hepsi yazıyor. Güç kaynağından da makineye elektrik aktarabilmemiz için bir ara kablo. Her makinede bu özellikler olmayabilir. Bu makinemizde iki tane kablo kullanabiliyoruz. Bir tanesi çatal kablo dediğimiz kablo. Bu makineye bu kabloyu takabilirsiniz veya en popüler kablo olan RCA aparatı dediğimiz kablo, RCA girişi kablo bu şekilde. Bazı kartuş makinelerde, kablosuz makinelerde RCA aparatı da vardır arkadaşlar. Yani güç kaynağını şarjı biter. O zaman üstündeki güç kaynağını çıkartıp RCA aparatını takıp kabloyu takıp da PEM makineyi kablo şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada bu makineyi de kartuş sistemle kullanabilirsiniz. Bu elimde tutmuş olduğum gripin farklı özellikleri var. Kartuş sistem grip takarsanız bu makineye bunu da kartuş sistem iğneli kullanımında olanak sağlar. Bu da size bir dipnot olsun arkadaşlar. Yani kısaca ana malzemelerimiz bunlar. Bu malzemeler olduğu sürece biz dövme işlemi yapabiliriz. O zaman isterseniz hızlı bir şekilde bu makine kurulumunu size göstereyim. Daha sonra da bir çalıştıralım. Sonra sarf malzeme hakkında konuşalım. Şimdi gripimi aldım, makinemi aldım. Şu ön tarafta. Bu arada her makinede bu ayara değişebilir. Yani aslında bu söylediğim şeyler bobinli makine için de geçerli bu ekipmanlar. Aynı ekipmanı orada da kullanabilirsiniz. Şuradaki deliğe gripimi takıyorum. Ve şuradaki vidayla da gripimi sıktım. Makinemiz bir şeye benzedi, yani tutmalı bir şey oldu. Bu şekilde makinemizi kullanabileceğiz. Buradan bir tane iğne çıkartıyorum. İğne tipimiz var. Bu tipi takacağım. Ama iğne tipi takmadan önce ben öncelikle iğneyi takıyorum ki daha kolay kullanabilirim.
İğnemizi çıkardım. Az önce size gösterdiğim iğne barı. Şurada minicik bir şey. Bunu iğnemizin arkasındaki yere takıyorum. Ben genelde şuradaki leğimin üstte olacak şekilde takarım. Daha iyi olur. Ve bunu da şuradaki deliğe geçiriyorum. Ve aldım. Buradaki yuvamızı da taktım. Şöyle göstereyim. Bu makinede iğne sabitlemek için bir aparat var. Bazı makinede olmuyor. Eğer bu iğne sabitleme aparatınız yoksa, şu anda sıkıyorum burayı. Bu iğne sabitleme aparatınız yoksa arkadaşlar buraya lastik takabiliyorsunuz. Paket lastiği. Onunla da yapabilirsiniz. Şu anda yanımda paket lastiği olmadığından bunu size gösteremedim. Ama hemen yan tarafta görseli de görüyorsunuz. İğnemi de buraya taktım. İğnemi taktım. Alyanı da şuradaki delikte iğnemi sıkıyorum. Bu alyan çok önemli arkadaşlar. Alyanla iğnenin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Veya şuradaki vidayı gevşetip burada iğnenin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Direkt kartuş sistem gibi gripini döndürüp ayarı yok. Bunlar biraz da zahmetli. Makinemizin kurulumu hazır şu anda. Buna kablomuzu takıyoruz ve makinemiz artık çalışmaya hazır. Bu arada şöyle bir durum daha var. Kullandığınız adaptör bas çalıştırıcı değilse şu orta kısımda hemen görüyorsunuz. Makine açma işini yarıyor. Ayrıca buna pedal takmanız gerekiyor. Pedal da ayak pedalı. Yani ayağını da basıp makineye de elektrik sağlıyorsunuz. Onu da şu anda zaten gördünüz. Pedala basarak makineyi çalıştırmış oluyorsunuz. Genelde bobinli makineciler bu şekilde çalışır. Ama şu ikisi artık bas çalıştırıcıya geçti. Basıp makine çalışıyor. Ondan sonra duruyor. Kablolu makinedeki ana malzemeler bu şekilde. Bu malzemeler olmadan kablolu makineyi kullanamazsınız. Bunların hepsinin ihtiyacımız var. Yani burada daha fazla kalem var. Çok fazla ayrıntı var. Hakim olmak biraz daha zor. Diğer kartuş sistem biraz daha kolay arkadaşlar. Az önce size kablolu dövme makinesi nasıl kurulur onu gösterdim. Şu anda makinemiz çalışmaya hazır. İğnesini zaten az önce hep beraber taktık. Bir de diğer kablosuz dövme makinemiz olan pene iğne takmayı göstereceğim. Kartuş iğnemiz tek yapmamız gereken şunu bu deliğe sokmanız ve döndürmeniz. Makinemiz dövme yapmaya hazır. Yani bu kadar kolay. Çubuk iğne hazırlığı biraz daha zor, biraz daha zahmetli. Ama şöyle bir durum var. Şunu da size belirtmek isterim. Kartuş iğneler çubuk iğneye göre çok daha pahalı. Bir de kartuş iğnenin kutusunda 20 adet vardır arkadaşlar. Bir de bazı özel üreticiler var. 10 adet de şekilde satıyor. Çubuk iğnenin kutusunda da 50 adet vardır. Hem iğne kutusunda 50 adet var hem de iğne tipi kutusunda 50 adet vardır. Aslında yaklaşık 2,5 katı bir iğne farkı var. Fiyatı da size kaba taslak söyleyeceğim. Mesela kartuş iğne fiyatı şu anda orta düzey kaliteli bir makinenin iğnesi 700 TL 650 TL arası değişiyor minimum. Bunun iğnesinin fiyatı da maksimum çok hatırlamıyorum da yine yanlış olmadım. 250-350 TL arası değişiyor fiyatları. Bilginiz olsun. Bir fiyat farkı da var. Ama hepiniz gördüğünüz çubuk iğne hazırlığı biraz da eziyetlidir ve zordur. Bir de bazı teknik bilgi ihtiyaç duymanız gerekiyor. Bunu öğrenmeden bu makineye hakim olamazsınız. Şimdi size iki dövme makinesinde çalışma prensibini göstereyim. Nasıl çalışıyor diye. Makinemizi açtık. Hemen şurada zaten ayar yerleri var. Ortadaki tuş power yeri yani. Buna bastığımız zaman makinemiz çalışacak. Şu anda zaten sesi duyuyorsunuz. İğnemizin ucunu ayarabilmek için bu tuttuğumuz grip alanı var ya. Ortadaki FK yazan yazı tarafı düşün. Yani burada markaya göre değişir. Sağ iğneyi de buraya tutun. Bununla da bu ucunu değiştirin. İğnenin ucuna zaten makine şu anda odakladı. Burada iğnenin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu iğne boyutu ayarlama için kullanılan gripler arkadaşlar. Zaten çoğu kişi biliyordur bunu. Makinemi durdurdum. Şimdi diğer makinemize geçtik. Bu makineyi çalıştırmamız için güç kaynağına ihtiyacımız var. Güç kaynağımız şu anda 8 voltajda. Biraz düşürelim. Burada voltaj ayarını yapabiliyorsunuz. Bizim çalıştırma tuşumuz bu. Yani ortadaki düğmeye basınca makinemiz çalışacaktır. Evet, makinemiz çalıştı. Ama şöyle bir gerçek var. Kablolu dövme makineleri kablosuz dövme makinelerinden çok daha güçlü ve stabil şekilde çalışır arkadaşlar. Gerçi aslında son teknoloji ürünler artık gelişti bayağı. Stabilik aynıdır ama ürünün ömrü bence kablolu dövme makineleri daha uzun, yani daha ileri ömrü kullanabilirsiniz yani. Neyse çok fazla kafa karıştırmayacağım. Şimdi buradaki iğnemizin ucunu ayarabilmeniz için şuradaki grip yerini gevşetmemiz lazım. Bu şekilde o iğnemizin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ya da makineyi kapatırken de yapabilirsiniz. Veya alyan yardımıyla söktük, burayı gevşettik. Bunu da iğnemizin ucunu açıp kapatabilirsiniz şöyle. Yukarı aşağı indiriyorum zaten, görüyorsunuz. Bu şekilde de iğnemizin ayarını yapabilirsiniz.
Şuradan tekrar makineyi durduruyorum. Yani bazı adaptörlerde bu şekilde bas çalıştır yoktur. Sağ tarafta bakın hemen pedal işareti var. Pedalınızı da buraya takıp ortadaki anahtar görevini görebilirsiniz. Yani ayağını da bastığınız zaman makine çalışır. Ayağınızı kaldırdığınız zaman makine durur. Bunu genelde ilk dövmeciler hep bununla başlamıştır. Yani bu 8-10 sene önceki yapan kişiler sektörde bu şekilde pedal çalışmışlardır. Kablolu ve kablosuz dövme makinesi malzemeleri bu şekilde. Son olarak yeni başlayanlar için de tabii ki sarf malzemeleri içinde onu söylemeyi unuttum. Suni deri. Suni deri de ararsanız ön hazırlık yapabilirsiniz. Yani ilk etapta pratikliğinizi suni deri üzerinden çalışabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar size ben birçok ekipman gösterdim ve birçok malzeme gösterdim. Tabii ki kafanızda bir soru işareti var. Bu ekipmanlara biz nasıl ulaşabiliriz? Hiçbir dövmecinin yapmadığı şeyi ben yapacağım. Bütün güvenilir dövme malzemesi satan kişileri ben listeledim. Tabii ki şunun da altını çizmek isterim. Kendi bildiğim diyeyim, yani yıllardır alışveriş yaptığım, güvendiğim tüm dövme malzemesi satan kişilerin listesini çıkardım. Açıklama kısmına bıraktım. Oradaki kişilerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Yani bütün ürünleri orijinaldir. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınızı düşünmüyorum. Ve sizlere bir tavsiyem var. Yurt dışından alışveriş yaparken özellikle dövme boyası almayın arkadaşlar. Çünkü bu sıkıntılı. Yurt dışından dövme boyası alırken bunlar zaten gümrüğe takılıyor ve sahte ürün çok fazla var. Zaten bu sponsorlu bir video değil arkadaşlar. Sponsorlu bir video olsaydı zaten tek bir kişinin ismini bırakırdım oraya ama ben kimseyle iletişime girmedim. Bilerek bütün dövme malzemesi satan kişilerin hepsini listeledim. Artık siz karar verin. Hepsini tek tek kontrol edin. Kafanıza hangisi uyarsa oradan alışverişinizi gerçekleştirin. Ve videonun en başında söylemiştim. Bundan sonra kitle yayın açmaya başladım. Her akşam orada en az 1 saat yayın açacağım. Ve aklında takılan bir şeyler varsa kitle hepiniz davetlisiniz. Ve tabii ki beni orada da destek ederseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Her gün orada dövme sohbetleri yapacağız ve birçok eğitim yayını da yapmayı planlıyorum. Procreate'de, tablette çizimler yapacağız ve orada size bunları göstereceğim. Tabii ki Kik profilimi hemen yan tarafa koydum. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Ve bugünkü videomuzun hakkında da merak ettikleriniz bir şeyler varsa yorum yazın arkadaşlar bu videomuzda da. Oradan size zaten en kısa sürede dönüş yapacağım. Bir sonraki içeriği şöyle düşündüm. Tabii ki sizler de uygun görürseniz sizlerden aldığım etkileşime göre bu değişecek. Dövmecilik hakkında merak ettiklerinizle ilgili bir soru cevap videosu yapmayı planlıyorum. Yani aklınıza takılan ne varsa dövmecilikle ilgili ya da benimle ilgili, hayatımla ilgili onu yorum olarak yazın. Onların hepsini tek tek soru cevap videosu olarak çekmeyi planlıyorum. Tabii ki sizlerin desteğinizi de bekliyorum. Ve kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Videomuz bitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.